Merhaba, iyi günler. En son Kaz Dağları olayında, altın olayında yaşadığımız iktidarın çevre konusunda sivil tepkilere karşı kayıtsızlığı, ilgisizliği olayını biraz deşmek istiyorum. Aslında bu Kaz Dağları ile ilgili sadece sınırlı değil, daha önce en çarpıcı bir şekilde Gezi Parkı olayında yaşandı, Hasankeyf olayında yaşanıyor. HES'lerle ilgili çok sayıda olayda yaşandı. Ülkenin değişik yerlerinde, değişik şekillerde, değişik nedenlerle, kimi zaman maden, kimi zaman yol yapımı vesaire, vatandaşların çevre duyarlılığıyla yönelttikleri bir takım protestolara karşı iktidarın büyük ölçüde kayıtsız kaldığını ve bunları bastırmaya çalıştığını zamanla, önce kayıtsız, sonra tepkili ve en sonunda da sert bir şekilde bastırmaya çalıştığını gördük, görüyoruz. Bunun ilk akla gelen nedeni tabii ki iktidarın çevre konusunda çok fazla hassasiyete sahip olmadığı. Bu ilk en basit açıklama bu ve aslında onlar da, ülkeyi yönetenler de bunu bir çevre meselesi üzerinden tartışmaya çok razılar. Orada çünkü malum kesilen ağaç sayısı, dikilen ağaç sayısı gibi bir takım kelime oyunlarıyla, argümanlarla aslında kendilerinin çevreye ne kadar saygılı olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Ve burada yapılanın aslında çevreye saygısızlık değil, belli anlamlarda dikkatli bir şekilde çevre gözetilerek ülkenin kalkınması olarak göstermeye çalışıyorlar. Şu ana kadar yaşanan olaylarda hep buna tanık olduk. Bu olayın çevresel bir boyutu kesinlikle var. Öncelikle tabii ki vatandaşların tepkisi çevre üzerinden geliyor. Ama iktidarın bu tepkilere cevap vermesinin nedeni çevre meselesi değil. Biraz karışık olduğunu farkındayım. Şöyle toplamaya çalışayım. AKP iktidarı belli bir tarihten itibaren özellikle Erdoğan'ın iktidarı tam anlamıyla kendi elinde toplamasıyla beraber tek adam yönetimine fiilen geçtiğimiz andan itibaren her türlü sivil toplum talebini kendisine yönelik bir tehdit olarak algılıyor ve ona böyle cevap veriyor. Önce bu talebin yanlış olduğunu, asılsız olduğunu, gerçekleri çarpıttığını iddia etmeye çalışıyor. Ve bu konuda da tabii elinin altındaki medyaya çok ciddi bir şekilde güveniyor. Gerekirse sosyal medyayı kullanıyor, trolleri devreye sokuyor ve iddiaların, çevreyle ilgili iddiaların aslında yalan olduğunu ve nitekim Kaz Dağları meselesinde de son günlerde görüyoruz. Aslında orası Kaz Dağları değil, aslında orası şöyle değil, aslında olay öyle değil ya da ağaç kesimi çok önceden başlamıştı, şimdi niye ses çıkartılıyor gibi kelime oyunlarıyla bir takım detaylar üzerinden büyük detayları çok büyükmüş gibi göstererek aslında olayın kendisinin bütününü göz ardı ettirmeye çalışarak yürüttüğü bir mücadele var, cevap verme var daha doğrusu, etkisizleştirme var. Ama etkisizleştiremediğini anladığı andan itibaren de bu olayı kriminalize etmeye çalışıyor. Bu olayın ardında başka niyetler, bu olayların, bu direnişlerin, bu itirazların arkasında başka niyetler olduğunu iddia etmeye götürüyor. Gezi bunun zirvesiydi. Bir yığın dış güç, iç güç, bunların el birliğiyle düzenledikleri ve iktidarı devirmeye yönelik bir faaliyet olarak tanımlandı. İlk dava düştü, şimdi yeniden dava açıldı. İnsanlar yargılanıyor, Osman Kavala başta olmak üzere ve Gezi direnişinin bir çevre direnişi olmaktan öte iktidara yönelik bir komplo olduğu iddiası. Şimdi bu iddiaların henüz Kaz Dağları'nda bu aşamaya gelmiş değiliz, Hasankeyf'te gelmiş değiliz ama pekala sivil toplum bu direnişlerini pes etmeden sürdürürse ve bu direnişler bayağı etkili bir şekilde ses getirmeye başlarsa pekala bunların da devreye gireceğini düşünebiliriz. Bu tür olayları kriminalize etme yaklaşımının da
iki tane temel nedeni var. Bir, bu olaylara karşı, bu direnişlere karşı gerekli, yani onu bertaraf edebilecek bir ideolojik, politik söylem geliştirememek, bu itirazlara yönelik cevap verememek, bir çaresizlik yani. Birincisi bu. İkincisi de bunları kriminalize ederek kendi tabanını, oy tabanını harekete geçirmek ve buralardan yeni bir takım komplolar, düşmanlar üreterek tabanında belli bir konsolidasyonu sağlamaya çalışmak. Bu Gezi zamanında Erdoğan'ın söylediği %50'yi evde tutmakta zorlanıyorum ifadesi bunun bir açık dışa vurumuydu. Sivil toplumdan gelen tepkilere karşı devletten sivil toplumun bir takım taleplerine cevap veremeyen devlet, vermek istemeyen devlet, onu önemsemediği için vermek istemeyen ya da ona cevap vermesi, sivil toplumun taleplerine cevap vermesinin kendi politikalarını sekteye uğratacağını düşünen devletin aklına gelen en kestirme yollardan birisi bunu şiddetle, güvenlik güçleri eliyle, yargı yoluyla bastırmaksa bir diğeri de o topluma karşı, o toplumsal harekete karşı bir takım başka toplumsal hareketleri çıkartmaya kalkmak. Yani işte evde zor tutulduğu söylenen kitleleri bu kitlelere karşı, toplumun bir diğer kesimine karşı bilemek ve oradan bir siyasi kazanım elde etmek. Çok aslında otoriter yönetimlerde çok sıklıkla yaşanan bir olay. Sivil toplumun alanını iyice daraltan, aşağıdan yukarıya hak taleplerini, beklentileri, itirazları dile getirilmesinden haz etmeyen bir yönetim. Çünkü bu tür taleplerin hepsinin bir ağacın kesilmesini engellemek ya da bir yere doğanın tahribatını engellemek değil, aslında iktidardan şu ya da bu şekilde belli bir pay alma talebi olarak okuyor. Bir bakıma aslında bu doğru ama iktidarı tekelleştiren bir yönetim, Erdoğan yönetimi ne olursa olsun, konu ne olursa olsun bu tür talepleri kendisi dışında, kendisine rağmen gelişen taleplere olumlu cevap vermeyi kendisine yakıştıramıyor, bunu sindiremiyor. Şöyle söyleyelim, sivil toplum lafı yasaklanmış değil. Tam tersine iktidar tarafından sıklıkla kullanılan bir laf. Ama bu sivil toplum devletin denetiminde olmak kaydıyla dönem dönem değişik vesilelerle biliyorsunuz sivil toplum kuruluşları açıklaması diye iktidara destek açıklamaları verildi. 17-25 Aralık'ta oldu, daha sonra oldu, Fethullahçılarla kavgada oldu, Gezi zamanında oldu, seçim zamanlarında, referandum zamanlarında oldu ve bir takım kurumlar kendilerini sivil toplum kuruluşu olarak tanımlayarak iktidarın yanında hizalandılar ve bu kurumlar tabii ki bunun karşılığında iktidar tarafından da desteklendiler, önleri açıldı, bir takım finansal imkanlar kendilerine sunuldu. Dolayısıyla söz konusu olan sivil toplumun yasaklanması değil, devlete rağmen var olmaya çalışan sivil toplum kuruluşlarının ve sivil toplum inisiyatiflerinin ister çevreci olsun, ister başka bir konu olsun, temel hak ve özgürlükler konusu olsun, bunun önünün kapatılması meselesi. Örnek olarak olayın sadece çevre olayı olmadığını gösterme anlamında yakın zamanda yaşanmış ama hemen de unutulmuş bir örnek var. İslami kesimin en önde gelen insan hakları kuruluşlarından olan Mazlum Der'in başına gelenler, Mazlum Der'in yönetimleri, son yönetimleri siyasi iktidara karşı mesafeli olunca ve eleştirel olunca, özellikle Kürt sorunu konusunda da eleştirel olunca bir baktık bir tür devlet destekli darbeyle Mazlum Der yönetimi alaşağı edildi, tasfiye edildi. Mazlum Der hala varlığını sürdürüyor ama faaliyetlerine baktığımız zaman Türkiye ile ilgili insan hakları ihlalleri konusunda nedense çok pasif, sıfır noktasında olmasa bile çok pasif ama
dünyada, özellikle İslam dünyasında yaşanan hak ihlalleri konusunda alabildiğine aktif bir mazlum der var. Dolayısıyla burada da görüyoruz ki iktidar kendisini eleştiren mazlum derden değil, kendisinin yanında duran mazlum derden razı, buna izin veriyor, bunun önünü açıyor, onun dışındakilerin önünü kapatıyor. Yani siz iktidarın desteği içerisinde, çizdiği alanlar içerisinde pekala Kaz Dağları ile ilgili de bir açıklama yapabilirsiniz. Hasankeyf'le de ilgili bir açıklama yapabilirsiniz. Ama bunu yaparken bunları bir devlete yönelik bir itiraz değil, devletin uygulamalarına yönelik bir itiraz değil, devletten bir şeyleri rica etmek durumunda ancak bu mümkün. Biliyorsunuz değişik dönemlerde iktidar sanatçıları da, kadın hakları savunucu, kadın dernekleri diyelim, kadın derneklerinde vesaire değişik kurumları, sivil toplumun içerisinde belli rolleri olabileceği düşünülen kişileri ve kurumları iktidar ağırlıyor. Nerede ağırlıyor? Beştepe'de ağırlıyor mesela ya da İstanbul'da Dolmabahçe'de ağırlıyor. Burada devletin onayı içerisinde siz kadın sorununu da tartışabiliyorsunuz, kültür sanat sorunlarını da tartışabiliyorsunuz, hatta insan hakları sorunlarını da tartışabiliyorsunuz. Ama bunun ötesine geçip siz iktidarın bu konulardaki, kadın hakları konusundaki, insan hakları konusundaki, çevre konusundaki bir takım uygulamalarını eleştirdiğiniz zaman ve bu eleştirilerinizin ötesinde bir takım şeyleri talep ettiğiniz zaman ve bu talep ettiğiniz şeyler iktidarın hoşlanmadığı, iktidarın kendi politikalarına engel teşkil edecek şeyler olduğu zaman hemen dışlanıyorsunuz. Sizin sivil toplum temsilcisi olduğunuz ya da kurumu olduğunuz ya da sivil bir şahıs olduğunuz gerçeğinin üzeri örtülüyor ve sizin bir takım kötü niyetleriniz, art niyetleriniz aranmaya başlanıyor. Böyle bir kısır döngü içerisinde siyasi iktidar sürüklenip gidiyor ama bu sürüklenip gitmeye belli bir yerden sonra artık tam bir tıkanıklığa doğru evrilmeye başlandı. Gezi döneminde iktidar gerçekten kendi tabanını belli ölçülerde Gezi karşıtlığı noktasında mobilize etmeyi belli ölçülerde başarabilmişti. Ama belli bir aşamadan sonra, hele bugünlerde artık eskisi gibi çevre konularında ya da insan hakları konularında sivil toplum faaliyetlerini kriminalize edip, şeytanileştirip, onun karşısına başka toplum kesimlerini çıkartma şanslarının eskisi kadar olduğunu sanmıyorum. Çok daha zor bir süreç var önlerinde, iktidarın önünde zor bir süreç var. Elinde yargının da eskisi kadar yanında olmayabileceğinin işaretleri de verilmeye başlandı. Anayasa Mahkemesi'nin değişik kararları, Yargıtay'ın değişik kararları son dönemde peş peşe gelen. Dolayısıyla bir çözülmenin olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta iktidar partisi içerisinde bir çözülmenin olduğunu görüyoruz. Yeni partilerin kurulma ihtimali güçleniyor ve bu partiler, yani çözülme noktasında olan kişiler ve onların sözcüleri özellikle sivil toplum konularında tekrar daha savunmacı, sivil toplumu savunmacı, devlete karşı toplumun tezlerine daha yakın pozisyonlar almaya başlıyorlar. Dolayısıyla artık dönem Gezi dönemindeki kadar iktidarın elinin güçlü olduğu kanısında değilim. Burada ama Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın buradaki talepleri dinleyip onların kaygılarını giderecek bir takım adımlar atmaya da kolay kolay yanaşacağı kanısında da değilim. Yani bu bayağı sürecek bir süreç olacağı benziyor, uzun bir süreç olacağı benziyor ve tabii ki bu olayı CHP ile özdeşleştirmeye çalışacaklar. CHP'nin aktif katılımının görünür olması nedeniyle ama gördüğümüz kadarıyla CHP adalet yürüyüşünden beri yaşanan bir strateji, gündemde olan bir strateji. CHP bu tür konularda toplumun tüm kesimlerini katmak amacıyla
parti kimliğini öne çıkartmamaya bayağı bir gayret sarf ediyor ve bu adalet yürüyüşünde bu büyük ölçüde başarılı da olmuştu. Son seçimlerde, yerel seçimlerdeki başarısında da CHP'nin, büyük şehirlerdeki başarısında da bu politikanın çok ciddi bir şekilde etkili olduğunu görüyoruz. Referandumda da böyle bir çizgi izlenmişti ve orada da bayağı bir başarı olmuştu. Ama iktidar da bunu tamamen bir CHP'nin, CHP zihniyetinin bir komplosu olarak göstermeye çalışacaktır. Ama dediğim gibi eskisi kadar bunu bertaraf edebilecek, savuşturabilecek bir siyasi güce sahip değil, aynı zamanda toplumsal desteğe de sahip değil. Hatırlayın, Soma'da yaşananların ardından Soma'daki mağdur insanların, ailelerin başına gelenler, onlara reva görülen muamele, fotoğraflar, her şey aklımızda. Bütün bunlar bize devletin en insani durumlarda bile kibrinden vazgeçemediğini göstermişti. Devlet kendisine bir dokunulmazlık atfediyor. Devlet kendisinden bir şey istenen değil, kendisine bir şey hele dayatılan hiç değil, kendisinden en fazla rica minnet bir şeyler talep edilen, rica edilen bir kurum olarak görmek istiyor devlet kendisini. Burada bir not düşeyim. Ben ne zaman AKP iktidarından bahsederken devlet diye bahsetsem, özellikle ulusalcı olarak adlandırabileceğimiz çevreler devlet değil, hükümet ya da devlet değil, iktidar demeyi tercih ediyorlar ve beni bu nedenle eleştiriyorlar. Bu aslında başlı başına ayrı bir yayın konusu hep aklımda ama şimdilik bir not olarak düşeyim. Onların kafasındaki gibi bir devlet, kutsal bir devlet yok. Yani hiçbir zaman bozulmayacak bir devlet tasavvurları var ve Erdoğan'ın bu devleti kontrol etmesinin mümkün olmadığı yolunda bir beklentileri var. Bu konuda çok büyük bir yanılgı içerisindeler. Uzun zamandan beri Türkiye'de devlet eşittir Erdoğan. Bu gerçeği de artık kabullenmeleri gerekiyor. Evet, bu konuda ayrı bir yayın sözünü vererek burada noktayı koymak istiyorum. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.